Sevgili dostlar, bugün size farklı ama çok lezzetli harika bir biber dolması yapacağım. Onun için 5 tane yeşil biberim, 5 tane de kapya kırmızı biberim var. İçi için yarım kilo kıymam, bir tane kapya biberim, bir tane yeşil biberim, bir tane soğanım, yarım baş sarımsağım, biraz maydanozum, kırmızı biberim, tuzum ve toz biberim var. Şimdi hatırı kalır. Evet, bir yarım kaşık da salçam var. Şimdi robotumu açıyorum. Öncelikle soğanımı koyuyorum. Sevgili dostlar, soğanımı Kadirli'den getirdim. Öyle sert ama çok da sağlam maşallah. Yeğenime teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Dostlar, yaz gününe ne yapalım? Tabii ki de hem çocuklarımızın seveceği hem de birazcık yani vitaminli olsun. Çünkü biberin vitamini ayrı, etin vitamini ayrı, soğanın ayrı, hepsinin biliyorsunuz ayrı ayrı. Allah bize çok güzel nitelikli yiyecekler vermiş. Şimdi sarımsaklarımızı da koyuyorum şöyle. Sonra biberlerimizi doğruyorum. Bu robotu da icat edenden Allah razı olsun. Çok işimize yarıyor dostlar. Biz hanımların işini kolaylaştırıyor. Allah herkese kolaylık versin. Bugünkü şehitlerimize özellikle Allah'tan rahmet diliyorum. Çok üzgünüm şehitlerimiz için. Allah ailelerine sabır versin. Vatanımız sağ olsun, ne diyelim, diyemiyoruz. Zor. Sonra salçamızı koyuyorum. Sonra şöyle maydanozumuzdan doğrayacağım. Bence bu kadar maydanoz yeterli dostlar. Şunu kaldıracağım. Daha onu da sonra. Şimdi de kıymamızı koyuyorum. Şöyle güzelce. Şimdi de şöyle bir kaşık, 2 kaşık tuz atıyorum. Dostlar, siz kendinize göre atın lütfen. Toz biberimizden atıyorum biraz. Pardon, pul biber. Sonra da kırmızı biber ve kızım getirirse bir de kekik. Bakın sevgili dostlar, şöyle birazcık da kekik koyuyorum. Birazcık da karabiber koyacağım ama karabiberini çok az koyacağım dostlar. İşte böyle bir çinke kokusu olsun diye, o kadar. Ve robotumuzu kapatıp çekeceğim. Çektiğimde görüşürüz. Onun sesini duymanız gerekmiyor. Bakın dostlar, şeyimiz gayet güzel oldu. İçimiz. İç dolgusu. Evet, bu iç dolgumuz. Yani pirinç filan şu bu koymuyoruz. Sadece direkt kıyma koyacağım Allah izin verirse. Anne, tavuktan da olur mu? Tavuktan daha güzel olur. İnanın tavuktan daha çok güzel olur. Çocuklarımız da bilmiyor. Et yemeyen çocuklarımız var maalesef. Benim torunlarımın biri yemiyor mesela böyle şeyleri. Yani üzülerek söylüyorum. Onlara da ne yapıyoruz? Tavuk yapıp koyuyoruz maalesef. Hem de tavuk da lezzetli olur yani. Anne, daha ne kadar sıyıracaksın? Kız içinde kalmasın Allah Tamam, Allah. kenara koyarız da. Çekiyorum ya, senin konuşmanı da bekliyorum. İşte dostlar, içimiz hazır. Şimdi sıra geldi biberimizi hazırlamaya. Dostlar, şöyle ne yapıyorum? Yavaşça karnını yarıyorum. Ondan sonra
İçinde şöyle bir gezdiriyorum bakayım şeyi var mı diye. Bence çok da şeyi yok. Çekirdeği yok. Bakın içine 3-4 bir çekirdeği var. Böylece tamam. Şimdi şu başında şöyle hafif kesiyorum. Böyle hazırlıyorum dostlar. Şöyle bakıyorum en münasip yeri böyle. Böyle bakın bıçağımızı getiriyorum. Bu şekilde kesiyorum aşağıya değdirmeden dostlar. Bakın bunun içinin çekirdeği çok var. Ne yapıyoruz çekirdeğini? Şöyle güzelce çıkarıyoruz. Hani benim için çıkartmaya. Ben çok seviyorum. Çekirdekli seviyorum çünkü doğal bu. Tamam doğal ama yine de çıkartmamız gerekiyor. Tamam. Bakın bu şekilde böyle ne yapıyorum? Açıyorum. Bakın içinde çok az bir çekirdeğimiz var. Biberlerimizi şöyle alıyorum onları. Şimdi bunu da açayım dostlar. Ondan sonra yeşil biberlerimizi de aynı şekilde açacağım. Yeşil biberlerimizden de size bir tane göstereyim. Şöyle bakın içinden çekirdeğini alıyoruz. Tamamen iyice temizliyor muyuz? Hayır, biraz alıyoruz. Şimdi biberimizden de şöyle göstereyim bir tane. Yeşillerin içinin çekirdeği yok dostlar. Bakın öyle çıkaracak. Bu şekilde yapıp yapmaya devam ediyoruz. Şöyle açıp bakayım bir. Bunda biraz çekirdek fazla. Onun için ne yapalım? Alalım. Biberleri de kendi aralarında işte böyle bazen çok oluyor dostlarım. Bazen az oluyor. Ne yapalım? Allah bize çok güzel nimetler vermiş. Bakın dostlar aldığı kadar içini güzelce kıymamızdan şöyle dolduracağım. Hem kolay hem de zevkli ve vitaminli çok harika bir yemeğimiz olacak. Şöyle olduğu kadar güzelce dolduracağız dostlar. Bu şekilde. Bakın gayet güzel doldurduk. Çok kolay. Yani etinizi hazırladığınızda bunu da böyle açıverip içine koyacaksınız. O oldu yemek. Vallahi tam kolay. Hele çalışanlar için daha kolay. 2 dakikalık yemek. Çalışan hanımlara tavsiye ediyorum bunu. Benim gibi tembel hanımlara değil. Ben çok tembelim dostlar. Böyle kolay yemek yapmak ne var? Bakın hem şık hem güzel hem çocuğumuzun seveceği gerçekten güzel ve basit bir yemek. Hele tavuk kıymayla da daha bir güzel. Ben bugün bu eti koymayı tercih ettim dostlar. Allah izin verirse bir dahakine kıyma koyarım. Torunlarım da severek yer. Şöyle güzelce. Bazı ülkelerde bizim ülkemizdeki gibi kahvaltı kültürü yok anne. Kahvaltı yok yani. Yemek yiyorlar. Hı hı. Onlar için bulunmaz bir tarif. Biz de bunu kahvaltıda yapabiliriz. Hayır kızım, bak bunlar kahvaltıda da güzel olur. Neden olmasın? Yani ne bileyim sunum şekli çok önemli. Hani bunu yapmak değil bir de sunum şekli önemli. Yoğurtla servis yapabilirler. Sosla servis yapabilirler. Yani insanların Kameranın kendi ışığı tercihi. yanıyor mu anne? Evet, yanıyor. Ya sanki karanlık çıkıyor gibi geliyor da. Hayır yanıyor. Gayet de güzel. Şöyle bakın dostlar kırmızı biberlerimizi de bu şekilde doldurdum. Şöyle koyayım. Tamam. Hepsini doldurunca Evet. görüşürüz.
çok yağ değil. Şöyle biraz çiçek yağı koyuyorum kızartmak için. Bu kadar yeterli. Yani çok dolu dolu yağlı değil. Sonra da şöyle olabildiğince güzel güzel aldık tavamızı. Sonra ağzına da bir kapak kapatıp güzelce kızartacağım Allah'ın izniyle. Çevire çevire. Sıkıştı. İyi, güzel. Ağzına da bir kapak kapatalım. Altında tutalım. Yavaş yavaş pişsin. Bakın dostlar, mis gibi kokular gelmeye başladı. O kadar yavaş pişirelim ki altını tutalım ki bakın şöyle güzel güzel hafif hafif kızarmaya başlamış. Bunları da çevirelim şöyle. Güzel güzel kızarsın. Şöyle. Asla elim yanmasın. Çatal vereyim mi? Rengi de dedim. Bir çatal versene. Güzel güzel çeviriyoruz. Şöyle sırtları da güzel kızarsın ki bizim bir tane çatal daha verelim. Çevire çevire kızartacağız dostlar. Yani şu anda et suyunu saldığı için tam kızarmıyor ama şimdi etin suyu çekildiğinde tamamen kızaracak. Yani demeyin ki niye kızarmıyor düşünmeyin lütfen. Bu etin suyunun çekmesine bağlı. Tabii et de suyunu salacak. Mecbur yani başka yere gidecek hali yok. Böylece hem içi pişmiş olacak etlerimiz pişmiş olacak hem de biberlerimiz. Güzel gözüküyor. Bakın dostlar bu şekilde kızaracak bütün biberlerimiz. İçleri de pişecek tabii aynı zamanda. Altını niye kısık yaptık? İçi de pişsin diye. Yoksa biberler 2 dakikada kızarır. Biberlerde problem yok. Ama şöyle koyacağız, eti de kızaracak. MasterChef Türkiye gibi olduk evde. Evet. Ben Mehmet Şef olarak seni eleştiriyorum. Vallahi Mehmet Şef bilinçli eleştiriyor ama sen beni öldürmek için eleştiriyorsun. Daha önemli olan bilene değil, bilmeyene beğendirmek ve anlatmak. Bilenler zaten biliyor canım. Öyle mi canım? Evet canım. İyi, hadi bakalım. Daha biraz daha olması lazım. Tamam. Bakın dostlar, bir kaşık domates salçam var. 2 tane domatesim var. 4 tane sarımsağım var. 1 tane yeşil acı biberim var. Ne yapıyorum? Sosunu hazırlıyorum. Görüşürüz. Bakın dostlar, sarımsağı çabuk soymanın püf noktası. Evet, şimdi sosumuzu hazırlıyoruz. Bakın, güzel güzel kızarıyorlar.
Şimdi sosumuz hazır. Ben yaptım tabii ki de. Evet, ellerine sağlık. Şimdi kaldırabilirsin. Şimdi kaldırabilirsin. Bulaşıkçı başı ben olunca tabii ki de bana söylüyor.